Hepinize merhaba. Haftanın son işlem günü dolar TL analizimi paylaşarak kapatmak istiyorum. Bu hafta içerisinde altınla ilgili birkaç farklı video yayınlamıştım. Bunları da izleyebilirsiniz ama bu hafta sonu muhtemelen yeni bir video çekeceğim. Onu da takip etmenizi tavsiye ederim size. İlk olarak her zaman olduğu gibi şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim beklentimden biraz daha hızlı bir şekilde büyüyor kanalım. Diğer taraftan diğer sosyal medyada bulunan Twitter, Facebook, Instagram gibi diğer hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Şu ana kadar eğer abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan abone ol kutucuğundan da yine bu kanalın büyümesine ve farklı insanlara da ulaşmasına siz de yardımcı olabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar bu sorularınıza hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Bu videonun altına da sorularınızı yazarsanız ben yine elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde yorumlamaya çalışırım. Gelelim dolar TL analizimizi yapmaya. Yurt içi piyasalarda Mart ayından itibaren hepimizin gündeminde seçim vardı. Ama son haftaya girdiğimizde seçimle ilgili beklentilerin dışında bir de dolar TL'deki oynaklık daha çok gündemimizde olmaya başladı. İşte swap dedik, Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar dedik, yabancı yatırımcının ülkeden çıkmaya çalıştığıyla ilgili söylentiler vardı ve bunların da birçoğunun gerçek olduğunu da gördük. Bu yüzden dolar TL'nin olağan dışı bir şekilde oynaklık sergilediğini görmekteyiz. Gelmiş olduğumuz noktada da seçimle ilgili henüz daha bir netlik kazanmaması yine TL varlıkları üzerinde biraz daha belirsizlik oluşturuyor. Bu da dolar TL'nin 5.55 seviyesinin aşağısına inmesini engelliyor diyebiliriz. Bu hafta yine enflasyon verisini takip ettik. Enflasyonun hala beklentilerden yüksek gelmesi, özellikle gıda enflasyonu tarafındaki buna Merkez Bankası da dikkat çekti. Gıda enflasyonunun henüz daha istenilen seviyede olmaması, yakın dönemde uygulanan politikalardan biri olan tanzim satış merkezlerinin fiyatların henüz daha bu gıda enflasyonuna etki etmemesi sebebiyle biraz daha moraller bozuktu. Hem Borsa İstanbul tarafında hem de dolar TL tarafında oynaklığın çok fazla arttığını görmekteyiz. Yine ABD ve Çin arasındaki gelişmeler, ABD ve Türkiye arasındaki gelişmeler de yurt içi piyasaların gündemindeydi. ABD ve Türkiye arasında son zamanlarda sürekli gündemde olan S-400 füzeleri ve F-35 uçakları ile ilgili gelişmeler var. Bunu bence ABD biraz daha ısıtıp önümüze getirmeye devam edecek. Bizim burada işte Suriye'deki tüm ülkelerin Suriye'den çekilmesiyle ilgili sert bir tavrımız vardı. Bunun devam ettiğini görüyoruz. ABD ve Çin arasındaki gelişmelerde de ticaret savaşlarına, ticaret anlaşmalarına dönüşmesiyle beraber biraz daha ılımlı seyir vardı. Son yapılan açıklamalarda da anlaşmanın sağlanacağıyla ilgili beklentiler var ama benim yine buradaki görüşümde Trump'ın bunu bir seçim propagandası olarak kullanacağı ve Nisan, Mayıs, Haziran yani bundan sonraki dönemlerde de sürekli bu anlaşmanın gündeme geleceği, rafa kaldıracağı ile ilgili haberler duyabiliriz. Bu hafta ABD'den gelen veriler vardı. Tarım dışı istihdam verisini takip ettik bugün itibariyle. Birkaç dakika önce ben yayına başlamadan önce geldi veri. Beklentilerden yüksek geldi. 180 bin, 175 bin, 177 bin beklentisi vardı. 196 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamlarında %3.8'lik bir beklentiyle aynı geldiğini gördük. O yüzden piyasaları çok fazla etkilemedi diyebiliriz. Ancak son zamanlarda doların diğer para birimleri karşısında güçleniyor olması, işte ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarına baktığımızda %2.53'lere çıktığını gördük bugün. Biraz daha doların kuvvetlenmesiyle beraber bunun aynı şekilde gelişmekte olan ülkelere de yansıdığını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta mesela swap piyasasıyla ilgili çok fazla gelişme vardı ama diğer taraftan CDS dediğimiz risk primindeki yükseliş de gözlerden kaçmıyordu. 450'lere kadar yükselmişti. Bu hafta sonu itibariyle 390'lara kadar geri çekildiğini görüyor CDS risk priminin. Önümüzdeki hafta da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya biraz daha piyasalar odaklanmış durumda. Özellikle yabancı yatırımcılarla ilgili bir teşvik paketi ya da bir aranın bulunmasıyla ilgili bir açıklama yapılacak mı? Buna daha çok piyasalar bakıyor. Önümüzdeki hafta bizim gündemimizde daha çok bu olacak. Dün TL varlıklarda biraz daha toparlanma vardı. Orada da daha çok açıklanan S&P raporunda işte kredi notuyla ilgili herhangi bir olumsuz durumun yakın dönemde görülmeyeceği ile ilgili bir açıklama vardı. Bu yüzden ufak çaplı bir toparlanma olduğunu görüyoruz ama teknik olarak bakacaksak ya 5.43 ve 5.47 noktası artık bizim dolar TL'de alt taban noktamız. Yani bu noktanın aşağısına inmesi için doların çok ciddi anlamda bir değer kaybetmesi gerekiyor ve yurt içine giren yabancı para miktarının da ciddi anlamda artması gerekiyor ki
5.43 destek noktasının kırılması için bunların gerçekleşmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise önceden daha çok dikkat ettiğimiz 5.55 noktasının geçilmesiyle beraber bunun yeni bir destek noktası, yeni bir pivot noktası, yani burada pivot noktasından kastımız ne? O seviyenin geçilmesiyle beraber yukarı yönlü hareketler tetikleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde de 5.55'in kırılmasıyla beraber hemen bir anda 5.43, 5.41 noktalarına kadar geri çekilme olabiliyoruz. O yüzden 5.55'i böyle bir kırılmalarda pivot noktası olarak belirleyebilirsiniz. Ama benim beklentim yeniden 5.64, 5.67 ve 5.80'lere kadar dolardaki kuvvetlenme ile beraber piyasanın yukarı yönlü hareketine devam edeceği. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan ekonomik paket gerçekten çok önemli. Biraz daha belirsizliğin ortadan kalkmasına bakıyor piyasa. Elinde dolar olanlar bu seviyeleri takip edebilirler. Kar realizasyonları için belki de ya da bu haftalarda hani sürekli dolar işlemi al-sat yapmak belki doğru olmayabilir. Ama yeni alımlar için fiyat kollayanlar 5.41-43'lere yeniden bir gevşeme olursa bu noktaları alım olarak değerlendirebilirler. Ancak son dönemlerde benim genelde üzerinde durdum ki belki bu yatırım stratejisi de olarak değerlendirilebilir. Şu an için tüm paranızda işlem yapmamanız, biraz da paranızın yarısıyla ya da 1/3 ile işlem yaparak hani piyasanın nabzını kontrol edin. Çünkü gün içerisindeki oynaklıklar çok fazla şekilde artmaya başladı. Bu yerel seçimlerde iki tarafın açıklamalarının net olarak piyasaya ve vatandaşlara yansımaması, işte sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliğinin olması sebebiyle bu oynaklığın bir süre daha devam edeceğini bekliyorum ben. Kısacası önümüzdeki hafta TL varlıkları açısından yoğun bir gündem bizi bekliyor. Yurt dışı gündemde açıklanması beklenen çok önemli bir veri bulunmuyor. Daha çok içerideki gündemimize bakacağız. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bulunan yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Bol kazançlar dilerim.